Abiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu bölüm bayağı konu biriktiği için ikinci part olarak devam ediyoruz. İkinizin de birbirinden ayrıldığınız o konuya geçiyorum. Aslında dizinin de tepe yaptığı noktaydı. Pelin'le Seyran'ın yüzleşmesi. Şimdi öncesinden bahsetmek gerekirse Seyran Pelin'i evden kovuyor. Sonra çok güçlü bir Seyran görüyoruz. Artık elini iplere almış bir Seyran. Halisa'nın gözünde yeni evin hanımı olacak kişi olan Seyran var. Ve daha sonrasında Seyran bir yüzleşme için Pelin'le görüşüyor. Bu sahne bize ne ifade ediyor? Bu sahnedeki diyaloglar bize ne ifade ediyor? Bu sahnede Pelin aklandı mı? Seyran her insan gibi ara sıra çıldırabiliyor, delirebiliyor yani. Eve tekrar geldiğinde Pelin'in kendi odasında olduğunu gördüğümde haliyle o siniri artık zirve pik noktasına çıktı ve Pelin'e aslında hak ettiği cevabı verdi. Ama insani olarak Seyran'ın böyle bir karakter olmadığını biliyoruz. Daha anlayışlı olduğunu, zaten baskıyla şiddetle büyüdüğü bir evden dolayı bir insana şiddet uygulamanın yanlış olduğunu da öğrenilmiş çaresizlik diyebiliriz buna. Öğrendiğini biliyoruz. O yüzden Seyran'ın Pelin'e yaptığı hareket evet biz izleyenler tarafından doğru karşılanmıştır. Ama Seyran bunu mantıklı bir çerçevede düşündükten sonra galiba doğru olmadığını, böyle bir şiddete gerek olmadığını anlamlandırdı. Çünkü başlangıçtan beri Seyran'ın böyle bir sertlikte, böyle bir şiddete başvuracak bir karakter olduğunu biz görmedik. Daha yumuşaktı, daha hassastı ve ondan sonra galiba pişman olacak ki Pelin'le bir görüşme ayarlayıp içinden gelenleri, kendisinin de Ferit'le evlilik sürecini falan anlatmasıyla o hikayeyi bir yere tamamlandırmak istedi diyebiliriz. Şöyle bir diyalog söylüyor Pelin. Bu bölümün en önemli cümlesiydi. Benim yaşadığım her şeyi sen de yaşayacaksın. Bana yaşattığı her anı sen de yaşayacaksın. Ferit için söylüyor. Doğru söylüyor. Ferit karakteri akıllanacak bir karakter gibi değil. Galiba istediğini aldıktan sonra cinsel manada eski Ferit haline devam edecektir diye düşünüyorum. Ben aslında Pelin'e de çok yüklenildiğini düşünüyorum. Çünkü Pelin karakterinin de hikayede o kadar da eleştirilecek bir tarafı yok. Çünkü bu hikayede en çok eleştirilecek taraf kesinlikle Ferit. Pelin'i de dımdızlak bıraktı. Aynı zamanda Pelin'e uyguladığı mobbing, Pelin'e uyguladığı psikolojik baskılar, bunları biz izleyiciler olarak çok fazla hissettik. Hal böyleyken ya bir kadına gitmişsin yumruk atmışsın veya bir kadına gitmişsin Ferit gibi psikolojik şiddet uygulamışsın, aynı şiddete girer. O yüzden biz burada Pelin'i şeytanlaştırıp Ferit'i masumlaştırırsak toplum nezdinde de hata yapmış oluruz. Evet, Pelin'in de Ferit'le görüşmeye devam etmesi yanlış olabilir ama bu yanlışı sürdüren Pelin'den de ziyade, ki Pelin bir vakit sonra Ferit'ten kopmuştu. Ferit tekrardan Pelin'in peşinden koştu. Burada açıkçası Pelin'e de çok yüklenildiğini düşünüyorum. Burada esas sıkıntılı olan karakter Ferit karakteri ve ne yazık ki Pelin'in dediği doğru. Yarın bir gün aynısını yine Seyran'a da yapacak yani. Ama sen öyle düşünmüyorsun galiba abi. Evet ya, aslında sıkıntı ne Pelin'de ne Ferit'te. Asıl sıkıntı yapım tarafıyla menajerler arasında çıkan çatışmalardan söz konusu oluyor. Senaryo çok fazla müdahale, olayları ceyran etti. Şimdi Pelin karakterini aslında bu diyalog daha önce yaşansaydı, daha önce kestirip atılsaydı ve Pelin diziden bir şekilde çıksaydı hiçbir sıkıntı olmazdı. Ama Pelin bir ara diziden kayboldu. Sonrasında tekrar monte oldu. 30 dakika ekran süresi aldı ana kasla beraber. Sonra şimdi çıktı. Tekrardan bu diyalog yaşandı. Bu bölümde acaba Pelin'in hikayesi bitiyor mu derken aslında haberlerde Pelin'in annesinin diziye gireceğini öğrendik ve bu diyalog bizim için hiçbir şey ifade etmedi mi? Evet, yani normalde bu tarz bir aklama kısmını yaparak oyuncuya kariyerinde başarılar dilersiniz ve diziden ayrılır. Hem de iki kadın arasında bir adamın onlara neler yaptığını anlatarak Ferit'e birazcık olayları bindirirsiniz. Böylece Pelo da aslında diziden çıkar ve Seyran bu olayları yapar. Bu diyaloğun gerçekleşmesinin sebebi Seyran'a aslında geçmişten bir not bırakmasıydı Pelin'in. Yani benim yaşadıklarım sen de yaşayabilirsin. Ona göre yani şeydi. Tabii ki de Seyran daha akıllı bir kız. Bunları yaşasa bile bunların üstesinden gelecektir. Pelo karakteri onun için bir sınav oldu. Nasıl davranmaması gerektiğini, Ferit'e çok çabuk düşmemesi gerektiğini çok iyi anladı. Onu ne kadar sevse de. Pelo karakterinin aslında hikayedeki ana amacı buydu. Fakat hiç iyi işlenemediği için 21. bölüme kadar çok fazla arka alanda olaylar döndüğü için maalesef bu oyuncuya karşı eleştirileri de arttırdı. Bu yüzden hatta kötü oyuncu bile denmeye başladı kendisi. Bahsettiğimiz olaylarla eşleşiyor, aslında kötü bir oyuncu değil. Şimdi Pelin karakteri bu hikayenin, yani Seyran'la Ferit arasındaki en büyük çatışma. Çatışma nedir? Seyran ve Ferit'in motivasyonu vardır. Pelin bunlara engel oluyordur. Bunun için var. O yüzden hani biz kafamıza göre şu an bir oyuncudan memnun olmayıp ya bu oyuncu çıksın diyemeyiz. Bu hikayenin temeline aykırı bir durum. O zaman izleyebileceğimiz bir dizi kalmaz. Yani Seyran ve Ferit mutlu olsunlar, hep bu bölümdeki gibi atışsınlar, işte öpüşsünler, sevişsinler, her şeyi yapsınlar. Peki o zaman neyi izleyecek insanlar? Sıkılacaklar. O yüzden Pelin karakteri var. Menajer baskıları falan filan, onlar tabii ki magazin konuları biraz. Bunlar olabilir ama Pelin karakterine ihtiyaç var. Senarist Pelin karakterine ihtiyaç olduğunu bildiği için, hikayede ihtiyaç olduğu için yazıyor. Pelin karakterini şu an çıkarıp atarsak Seyran ve Ferit arasındaki çatışma konusu bitecek. Yani siz şunu mu istiyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Pelin'i çıkaralım.
O ikisi arasında yine bir çatışma oluşması gerek. O zaman yeni bir karakter çağıralım. Adı da Merve olsun. Bu defa Ferit Merve'ye aşık olsun. İşte atıyorum sekreter. Hadi Pelin'i çıkarttık, gönderdik. Buse Buğçe'den kurtulduk. İşte Ferit'in tanıştığı o yeni sekreterle Ferit arasında bir şeyler yaşansın. Sonra da birkaç bölüm ona mı mesela? Pelin karakteri bu hikayede lazım olan bir karakter. Çıkarttığımız anda hikayede sıkıntıya düşeceğimiz çok fazla nokta var. Ama hocam yanlış işlenmiş bir karakter değil Çok mi? yanlış işlenmiş bir karakter ve maalesef hırpalanmış bir karakter. İşte menajer olayları, magazinsel olaylar, fanların tepkilerini, yorumları siliyor gibi falan çok fazla şey geliyor. Pelin karakteri aslında kötü bir karakter de değil. İlk bölümde kötü olarak gösterildi bize. Sonradan ne olduysa masumlaştırıldı. Melek işte oldu. senin dediğin nokta burası. Karakter kötü işlendi. Çatışma yaratan karakter aslında antagonisttir. Yani senaryo diliyle kötü karakterdir. Biz Pelin karakterini kötü karakter olarak gördük. Bir anda iyiye çevrildi. Bu kötü işlenmesine bir örnektir. Pelin karakterini öyle hikayede bir çırpıda silip atamayız. Çünkü hikayedeki esas çatışma noktası Pelin karakteri. Pelin'i bugün atarız. Yarın Merve gelir. Yarın Merve'den yine devam ederiz. Yani Seyran ve Ferit'in mutluluğu finale kadar mümkün değil arkadaşlar. Bir bölüm mutlu olurlarsa ikinci bölüm kesinlikle aralarına yine başka bir kadın girecek. Başka bir sebep çıkacak. Yine araları bozulacak. Yoksa dizi izlenmez olur. Ben de bu arada bir izleyici olarak kesinlikle fanlarla aynı düşünüyorum. Ama biraz hikaye gözünden de bakmamız lazım. Bu diziyi eğer izlemeye devam etmek istiyorsak maalesef Pelin karakterine razı olmamız lazım. Lafını balla kesiyorum. Ben bu olaya şöyle karşı çıkmak istiyorum. Şimdi Pelin karakterini hatta sen demiştin kim bu Buse Buğçe kahraman da senaryoyu değiştiriyor falan diye. Doğru. Tabii ki de oyuncu senaryoyu değiştirmez ama tabii ki menajerinin burada katkısı da oldu ve kariyerinin başlangıcında bir insanın bu tarz olaylar yapıp aslında fanları kızdıran kısmıydı. Sen zaten yan rolsün. Neden şimdi böyle olaylar yapıp Seyran'ı geriye atıyorsun da sen birkaç bölümlüğüne hikayenin başına geliyorsun? Tarzında sıkıntılar çıkmıştı. Böyle tutarsızlıklar seyretmiş. Bu maalesef yanlış bir temele dayanıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Afra Saraçoğlu başrol oyuncusu. Buse Buğçe Kahraman yan rol oyuncusu. Buse Buğçe Kahraman'ın menajerinin gidip de yapım tarafına ya benim oyuncumun ekran süresini artırın, Afra'dan kısın gibi bir cümleyi söylemesinin mümkünatı, imkanı yok. Böyle bir şey imkansız. Hocam, sektörde örneği yok. Var. İşte örneği yaşandı. Afra gitti annesinin yanında yaprak sarması yedi. Bir bölüm yoktu Bak kızcağız. tamam bunlara razıyız. Ne oldu yani? Ben de çok sinirlenmiştim. Dedim ki Buse Buğçe Kahraman'ın ekran süresi çok arttı. Afra'nın azaldı. Kim başrol diye eleştirdik. Hala aynı yerdeyim. Ama bunun sanıldığı gibi menajer baskısı nedeniyle olduğunu düşünmüyorum. Bunu hikaye nedeniyle biraz buraya yemlediler. Ha şu da olabilir tabii ki. Buse Buğçe'nin menajeri sektörde biraz itibarlı bir menajer. Belki Onur Güven'e tam da arkadaşlıkları vardır ve yapım tarafının böyle bir hediyesi olmuş olabilir mi? Olabilir. Ancak öyle senin dediğin gibi hani gidip de Buse Buğçe'nin menajeri ya Afra'nın süresini azaltın benim oyuncumun arttırın gibi bir şey. Eğer öyle bir durum olsa Afra zaten diziden ayrılır. İşte aslında zaten Afra diziyi paylaşmıyordu. Şimdi daha deprem sonrası bile baktığımızda dizi çıkıyor altına tweetler atıyor heyecanlıyız süper bilmem ne. Ve daha çok kendi süresi artınca şunu fark ettik. Evet arada bir sıkıntıları olmuş ve anlaşıp çözmüşler gibiydi. Şimdi ben şu olayları çok anlamıyorum. Sonuçta 2 başrol var bu dizide. Yan rolün bu kadar gücünü force edebilmesi çok acayip. Ama tabii ki de senarist de hep ona yüklendik. Ama onun da bir konuda eli kolu bağlı oluyor. Çünkü yapım tarafı bir yandan ona baskı yapıp bir şeyleri değiştiriyor ki daha önce de görmüştük o game işlerinde bunu. Şunu yapmak istiyorlar diye düşünüyorum ben. Fanlar nasıl olsa diziyi izleyecek. Biz Pelo karakterini madem böyle tepki alıyor birazcık daha cringe yapalım, daha devam ettirelim. Ve aslında buradan reaksiyon alalım. Zaten biz ne kadar Pelo'yu dizide devam ettirirse getirelim. Fanlar tepki gösterecek ama etkileşim artacak ve onlar diziyi bırakmayacak diye bir düşünce yapıları var. Bu yüzden de aslında böyle olaylar yaşanmamış olmasa bile böyle bir ortam yaratmak istendi. Yani bir toksiklikten aslında bir şey yaratılmak istenmiş gibi de olmuş olabilir. Şimdi burada şu ayrımı yapmak gerek bence. Pelin karakteri senaryoda şart olan bir karakter. Ancak ekran süresi işte 17, 18, 19. bölümlerde olduğu gibi 40 dakikaları bulacak bir karakter değil. Burada senaryo ekibi şöyle bir hata yaptı. Ve biz de bunu eleştirmiştik. Yani başrolünüz Seyran mı yoksa Pelin mi? Buse mi hocam? Buse mi? Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Tamam Pelin'e ihtiyacımız var. Buse Buğçe'yi oynatalım yine. Ama bu ekran süresi birkaç bölümdür Seyran'ın çok üstüne çıktı. Şimdi burada tabii ki çok fazla arka planda konuşulan şeyler var. Menajer yazdı şu bu. Ama ben böyle bir şeye imkan vermiyorum arkadaşlar. Eğer Buse Buğçe'nin menajeri bu kadar itibarlıysa o zaman Afra'yı da diziden gayet rahatlıkla göndertebilir yani. Hani buna ihtimal vermiyorum diyorsun fakat şöyle bir durum var. Birçok magazin kaynakları bazı insanların söylemi derken dizinin
genel olarak bütün oyuncuları dizi çok seyredildiği için daha çok gözükmek istiyor. Tabii bu normal, bu doğal, her dizide olan bir şey. Reytingi yüksek olan her dizide kazan kaynar arka tarafta. Ama şurada şu gerçeği unutmayalım. Bu dizinin yapım şirketi OGM ve Onur Güvenatam galiba Türkiye'nin şu anda eli her tarafa değen, yani dizinin başından sonuna dek her aşamasında eli her tarafa değen tek yapımcısı. O yüzden günün sonunda parayı veren düdüğü çalar. Onur Güvenatam'ın herhangi bir menajerin önerisiyle, talebiyle iş yapacağını düşünmüyorum. Maksimum menajer belki kanaldan birilerini kafalamıştır da kanaldan yapım tarafına bir istek gelmiştir. Bu normal olabilir ama ben yapım tarafının asla ama asla ya işte bana böyle bir bilgi geldi deyip yazara senaryo değiştirmesi falan filan, bunlara pek ihtimal vermiyorum. O zaman sen şunu söylüyorsun. Onur Güvenatam'ın kafasında bir senaryo var ve bunu izliyoruz. Kesinlikle. Biz. Onur Güvenatam istediği gibi senaryoyu değiştirebilecek, istediği gibi senaryoya müdahale olabilecek, istediği gibi bütün izlediği sahneleri de kesip atabilecek bir yapımcı. Yani çok kuvvetli bir yapımcı. İstediği gibi bir dizinin başından sonuna kadarki olan süreçlerine hakim ve ne isterse o oluyor. Pelin karakterinin menajeriyle bir arkadaşlığı vardır yoktur bilemem. Onur Güvenatam şu kafada mı? Pelin karakteri daha çok gözüksün. Evet, evet. Fanlar diziyi zaten bırakamaz. Bu çatışmalar ortaya çıksın ve aslında alevlendirelim buraları yani. Ya iyi yorumda, kötü yorumda etkileşim getirtir. Tabii canım. Yani öyle bir şey. Kendi reklamını aslında döndürmek istiyor burada. Doğru. Ve tuttu şu ana kadar bu form. Doğru. Peki Onur Güvenatam senaryo üzerinde bütün değişiklikleri yapıyorsa bu dizinin senaristleri memur mu yani? Hani bunlar ne iş yapıyor? Diziler günün sonunda sanat eseri değillerdir. Ticaret için yapılırlar. Şu anda dünyada da ihracatta 2. sıradayız. Türk dizileri şu an dünyanın birçok bölgesine ihraç ediliyor. O yüzden paranın kaynağı yapımcı olduğu için yapımcı tabii ki dilediği gibi istediği senaryoyu yazdırabilir, istediği şekilde senaryoya karakter ekletebilir, istediği şekilde senaryoyu revize ettirebilir. Bu sektörün bir gerçeği. Bundan öncesinde neredeyse bütün bölümlerde Mehmet Barış Günger'i hepiniz eleştirdiniz. Yani burada senariste bayağı bir giydirme oldu bu program içinde. O zaman senaristin hiçbir suçu yoku anlıyoruz. Ve siz de şu an dediklerinizle çelişiyorsunuz ama. Hayır. Çünkü yapımcı senaryonun tüm aşamalarına dahil olamaz. Yani çok kilit noktalarda önerileri olmuş olabilir. Çok kilit noktalara atmış, yeni bir şeyler eklemiş olabilir. Ama senaryonun geneline baktığımızda o senaryodan sorumlu, müdahale olan kişi baş senarist. Tamam ama sonuçta şöyle bir şey değil mi? Daha demin söylediğinde Onur Güvenatam işin başından sonuna kadar istediği gibi revize yaptırabiliyor. İstediği senaryoyu yazdırabiliyor. O zaman diyalog dışında Mehmet Barış Günger sadece bir memur. Hayır. Ya senarist tabii ki yapımcıyla işin doğruluğu, yanlışlığı kısmında çatışabilir. Hiçbir senarist, yapımcı gel dedi ki bunu atalım. Tamam efendim atalım gibi bir durum söz konusu Tabii değil. Efendim. Yani her iki tarafta kendi istekleri, hikayeye inandıkları ölçüde birbirlerine taraf oluyorlar ve işin sonunda hangi taraf doğruysa o tarafta karar kılınıyor. Senaristler tabii ki memur değil. Bu işin bütün yaratıcılığı senariste aslında. Yani bir dizinin baştan sona bütün senaryosunun müdahale olan senarist. O yüzden benim demek istediğim şu. Onur Güvenatam evet bütün aşamalara müdahil. Ancak ve ancak senaryonun başından sonuna olan tüm süreçlere de baş senaristin müdahalinde. Yani Günger Bob'un. Şimdi burada tabii ki Onur Güvenatam değiştirmek istediği, beğenmediği yerleri hikayeye inandığı ölçüde değiştirebilir, kesebilir, atabilir, yeni karakter ekleyebilir. Bunlar olabilir. Ama bunun önerisini verir senariste. Senarist kendi yaratıcılığı doğrultusunda bunu hikayeye yem eder. Şöyle bir durum yok. Senarist yazdı. Onur Güvenatam dedi ki yok bu yanlış verin de bana ben yazayım gibi bir durum. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani. İlla yazıda değil ki. Yazıda gördü, çekildi. Kurguda o zaman dedi ki atın bunu. Atıyor zaten. Tam atıyor. O zaman Mehmet Barış Günger'in yine hiçbir suçu yok ki. Adam yazdı ve atıldı. Doğru. O zaman niye bu kadar senariste yükleniliyor? Ben bunu anlamadım yani. Fanlar çok fazla senaristi eleştiriyor değil mi? Fakat son olaylardan sonra ortaya yeni şeyler ortaya çıktıktan sonra iş biraz daha yapıma kaydı. Yapım eleştirilmeye başlandı. Ya o zaman en başından beri aslında yapım tarafının eleştirilmesi lazım değil miydi? Ya tabii ben bunu diğer bölümlerde söyledim. Senaryo tarafına çok yükleniliyor. Senaryo yazmak zor iştir. Senaristlerin suçu günahı yok. Tabii ki bazı konularda eksik yazmışlardır. İyi karakterleri iyi işleyememişlerdir. Bunlar gayet normal çünkü 2 saat 20 dakika dizi süresi var. Ama tekrar diyorum günün sonunda bir dizinin başından sonuna kadar sorumlu olan kişi dizinin yapımcısıdır. Ki Onur Güvenatam bu konularda da çok ama çok dominant bir karakter. İlker Canikligil'le olan bir videosu var Flu TV'de. Orada kendisinin bir videosunu izlerseniz aslında dizi süreçlerine ne kadar hakim ve bu süreçlerde ne kadar baskın olduğunu anlamlandırabilirsiniz. Hocam şimdi aslında dizinin başından beri o kadar karışılmıyordu. Son bölümlerle birlikte dizi artık reytinglerde tavan yapması ve bir ara düşmesiyle birlikte bu karışmalar çok fazla gün yüzüne çıktı. Özellikle Pelon'un tekrar dahil olmasıyla ve 2 tane bölümün tekrar son sahnesinin çekilmesiyle birlikte bunlar patlak verdi. O yüzden aslında normalde eleştirilerimizi senariste yöneltirken bir noktadan sonrasında olaylar aslında senaristten çıkıp yapım ve menajerler tarafına kaydı. Fakat şöyle bir durum var. 8. bölümden itibaren bütün bu baskıların geldiği söyleniyor. Evet ama hani gün yüzüne aslında son bölümlerde bu kadar tutarsızlıklar çıkmaya başladı. Ve burada da aslında şöyle tabii ki de yapımcı en sonunda işin sahibi ve bir noktada bir şeylere karışıyor. Bütün bölümü tabii ki de ya
şunu değiştir falan demiyordur. Ama mesela bölüm sonundaki bir Diyor ama öyle bir karakter. Onur Güvenatam Flu TV'deki kanalında dizinin her aşamasına müdahale olduğunu, istediği gibi kurguda Şöyle bir cümlesi var. Ben dizilerin bütün bölümlerini istisnasız hepsini izlerim. Her aşamada bu işe dahil olurum. Bu bir ticari iş ve biz paramızı kazanıyoruz ve benim yaptığım işler her zaman tutuyor. Tuttuğu için de bu problemler bizim için ve genel olarak yapım için ve kanal için büyük bir sorun değil diyor. İşte Buse Buğçe Kahraman'ın olayları, Afra Saraçoğlu'nun senaryoyu değiştirmesi, aslında bunların hiçbirinin önemi yok. tabii menajerlerin de önemi yok. Yani burada Onur Güvenatam kendi bildiği, kendi inandığı ölçüde hikayedeki birçok şeyi değiştirip diziyi kurgu masasında bile revize ettirebilecek güçte bir insan. Çünkü zaten dizinin yapımcısı arkadaşlar. O yüzden bence hani ya şu menajer bunu dedi, şu oyuncu böyle yaptı, onun ekran süresi arttı demekten ziyade şu gerçeğin farkına varalım ki diziler bir ticari iş. Bu diziler yurt dışına satılıyor. Diziler pazarlanan bir iş, hatta direkt öyle diyelim. Rating kaygısıyla yazılan işler bunlar, yapılan işler. Bir ölçüde eleştiri sunabiliriz ama günün sonunda yapımcı tarafı bu işten kar etmek için elinden geleni yapıyor. Peki şimdi hani ticari olduğundan bahsettik. Rating kaygısı güttüğünden bahsettik. O zaman aslında fanların sözüne, fanlara itibar edilmesi de gerekmez mi? Onların sözünün dinlenmemesi ratingi düşürecek bir hareket olmaz mı? Kesinlikle haklısın. Olur tabii ki. Biz bunun da çok tepkisini koyduk hatta. Fanlar biraz daha herhalde bu bölümde de yine Buse Buğçe çok önde olsaydı haftaya herhalde bugünkü aldıkları reytingleri yakalamaları güçtü yani. Çok zordu. orada bir denge kuruyorlar işte. Bazen fanlara istediğini vermeyip bazen de veriyorlar ve buradan bir etkileşim kasmaya Bu çalışıyorlar. bölüm verdi. Belki haftaya vermeyecek. Haftaya vermeyecek. Böyle devam ettirecek. Bu da aslında senaryoda yapmaları gereken çatışmayı burada sosyal medyada yaptıklarını gösteriyor. Bu da yeni bir yöntem baktığında. Bir de ülkemizde maalesef sizin de anlattığınız diyaloglardan da çıkarım yaparsak tek adamlık her yerde mevcut. Cash is king. Onur Güvenatam'ın elinde. Ne menajer, ne oyuncu, ne senarist. Tabii ki bu tarafların da, yani menajerin baskısı olabilir yapımcıya, normaldir. Senarist bir karakteri iyi işleyememiştir. Hikayeye doğru aksiyonları doğru bir şekilde yem edememiştir. O nedenle senariste eleştirdiğimiz oldu. Zaman zaman Buse Buğçe tarafının neden ekranda daha çok gözüküyor, bunları eleştirdiğimiz de oldu. Ama günün sonunda çok farklı parametreler var. Özellikle kanal mesela. Yani kanalın da çok sözü geçiyor burada. Onur Güvenatam ve ona bu işi yaptıran kanalın genel yayın yönetmeni aslında dizilerdeki bir numaralı hakim kişiler. Onur Güvenatam'ı baş senarist ilan ediyoruz hocam. Baş senarist de, baş yönetmen de, baş görüntü yönetmeni de, baş oyuncu da her zaman adam. yapımcıdır. Kesin tek adam yani. Çünkü diziler böyle bir iş. Peki hocam o zaman hani sinemada falan yönetmenin gücü her zaman daha ön planda olduğu söylenir. Dizilerde yönetmenin rolü nedir yani? Çok bir şeye karar vermiyorlar mı o zaman yönetmenler? Kesinlikle. Teknik direktör hocam. Evet, sinema yönetmen sanatıdır. Sinema bir sanattır. Artık sinema yavaş yavaş dijital platformlara da kaydı. Onun da sanat olup olmaması tartışılacaktır ileriki boyutlarda. Ama televizyon dizilerini tartışacaksak, televizyon dizileri bir sanat değil, zanaattır. Yönetmen zanaatkar olur, senarist zanaatkar olur. Ama sinema için böyle bir şey diyemeyiz. Ben Netflix, Disney falan girmesiyle birlikte dijital platformdaki diziler de aslında sanat diyebiliriz. Yani Bir Başkadır gibi bir örnek var. Şimdi buna zanaat diyemeyiz yani. Bir de son olarak son sahneyi konuşmak istiyorum. Seyran'la Ferit birbirlerine yakınlaştılar. Son olarak Seyran yatakta sırtını döndü ve dizi sonlandı. Fragmanda yayınlandıktan sonra gördük ki yakınlaşma olacak ikisi arasında. Kapılar birbirinden farklı. Pelin annesiyle görüşecek. Ferit Seyran için kapıyı açtı. Orada biz fragman hilesi gördük falan diye bir sürü zaten teori ortaya çıktı. Şimdi burada çok fazla yakınlaşmalarını devam ettirmeyeceksin. Pelin'in o sözünü de düşündüğümüzde. Seyran'da bu bölüm bir hayal kırıklığı yaşayacak. Yine Ferit nerede? Ferit nerelere kayboldu diyalogları burada birazcık yaşanacak. Birliktelik bence olmayacaktır. Olacak gibi olacak, olmayacak. Evet. Büyük bir olay yaşanması lazım ki o yaşansın. Çünkü olay. diziyi izleten şey en baştan beri diyoruz. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasındaki o enerjinin tavanlığı. Bir de aynı zamanda Seyran'la Ferit'in cinsel gerilimi. Kesinlikle bu. Yani bunu diziden çıkartırsanız bu diziden hiçbir cacık olmaz, onu da söyleyelim. İzlenmez zaten. Kesinlikle. Yani o yüzden fanların bu ikiliyi sürekli canlı diri tutma istekleri çok doğru. Arasına biraz daha mesafe açarsanız ilerleyen bölümlerde eldeki seyirci kaçar. Bunu da farkına varmak lazım. Teşekkürler abi. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca açıklama kısmında da bağış linkleri mevcut. Ülkemizde yaşanan felaketten dolayı da sizleri bağış yapmaya davet ediyoruz. Görüşmek üzere.